Çin sinemasından gelen bu film, 40'lı yaşlarında evli bir kadının kızının basketbol maçında yaşlı bir kadını topla yaralamasıyla varoluşsal bir krize sürüklenmesini anlatıyor. Aslında bir top atarak o yaşlı kadını istemeden yaralıyor. Fakat onunla birlikte evliliğinde ne kadar mutsuz olduğuna dair ve aslında evliliğinden önceki genç kızlığında ne kadar acı dolu bir hayatı olduğuna dair ruhsal problemleri ortaya çıkıyor. Yönetmen Kü-yan, dünyadaki birçok insanın muzdarip olduğu bu mutsuzluk ve umutsuzluk durumunu son derece doğru bir biçimde yansıtıyor. Biraz Yağmur Yağmalı adlı bu filmi seyreden birçok ev kadınının baş karakterle son derece yakınlık kuracağını düşünüyorum. Kuşkusuz bazı seyirciler filmi sıkıcı bulabilir. Ama sizi temin ederim ki eğer başından itibaren çok dikkatli seyrederseniz iyi düşünülerek çekilmiş bir film olduğunu göreceksiniz. Bu filmi Art House tutkunlarına özellikle öneriyorum. Birçoğunuzun bildiği ünlü yönetmen M. Night Shyamalan hikayenin başlangıcında bizi böyle şaşırtıyor. Aslında katili söylüyor. Kimi insanları dilimleyerek öldüren bu seri katil kızını konsere getiren baba. Ve baba durumu fark ettikten sonra o konser alanından kızıyla birlikte nasıl çıkacağının hesaplarını yapmaya başlıyor. Ve filmin ilk yarısında da Hannibal Lecter gibi bir zekası olan katilin çıkış planlarını takip ediyoruz. Shyamalan katilin kim olduğunu filmin başında söylüyor ama yakalanıp yakalanamayacağını ya da yakalanacaksa da nasıl yakalanacağına dair ipuçlarını film boyunca takip etmemizi sağlıyor. 105 dakika ben ne olacağını merak ederek seyrettim. Evet, çok çarpıcı, çok şaşırtıcı bir hikaye değil fakat seyretmesi çok zevkli. Bu arada filmin yer yer mizah içerdiğini de söylemeliyim. Yönetmen Miguel Negeşvat gerçek hayatta karşılaştığı bir olaydan yola çıkarak bu filmi çekmiş. İşte bu aksiyon filminin hikayesi de bir trende geçiyor. Yeni Delhi'ye giden bu trenin son birkaç yataklı vagonunu soymak üzere gelen hırsızlar burada iki komandoyla karşılaşıyorlar. Ve yolculara uyguladıkları şiddetin karşılığını komandolardan alıyorlar. Şiddet şiddeti doğuruyor. Ve özellikle 45. dakikadan sonraki son bir saatte sinemada rastlayabileceğiniz en şiddet dolu öldürme sahneleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Baş kahramanımız Emrit, trene aslında sevdiği kadın için biniyor. Ama onunla olan aşk hikayesi filmin ana hikayesine yapıştırma gibi geliyor. Çünkü işin sadedine gelirsek film çok ustalıkla ama çok ustalıkla çekilmiş bir şiddet aksiyon filmi. Peki sonuçta filmden çıktığımızda bize kalan ne? 105 dakikalık bir şiddet gösterisi. Ve bu şiddet gösterilerinin aslında ne kadar sıradanlaştırıldığını da görüyoruz. Sonuçta Geber adlı bu film perdede şiddet görmek isteyenler için ideal.